arkadaşlar, Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere balon bazlama tarifi vermek istiyorum. Sıcak ekmek yapacağız, bazlama yapacağız. Oğlum çok istediği için hemen az bir ölçüyle 3 adet çıkacak şekilde bir tarif vereceğim arkadaşlar. Sade olarak tüketebilir, isterseniz de arasına peynir koyarak tüketebilirsiniz. Bu enfes tarife zaman kaybetmeden hemen geçiyorum. 3 su bardağı unu bir kap içerisine aldım ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kuru maya ilave ediyorum ve hemen bunu bir harmanlıyorum. Harmanladıktan sonra içerisine ılık su ilave ediyorum. Suyu kontrollü bir şekilde alıyorum. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. İhtiyaç durumuna göre su ilave ederek hamuru yoğuruyorum arkadaşlar. Şu an hamurum toparlandı. Şimdi bu hamuru tezgahın üzerine alıp güzelce yoğurmaya devam edeceğim. Tezgahın üzerine bir miktar un alıyorum ve hamurumu dıştan içe doğru alarak yoğurmaya başlıyorum. Bu bazlamanın en önemli püf noktası burada arkadaşlar. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız bazlamalarınız, ekmekleriniz balon gibi şişecektir. Bu yüzden bu şekilde yoğurmaya en az 10-15 dakika devam ediyorum ve daha sonra dinlenmeye bırakacağım inşallah. Hamuru yoğurma işlemi gerçekten çok önemli. Yoğurabildiğiniz kadar yoğurun. Burada hamurun özleşmesi ekmeğinizin çok ama çok lezzetli olması demektir. Lütfen bu püf noktaya dikkat edelim. Sizlere şu şekilde gösteriyorum. Bakın, lokum gibi bir hamur oldu. Elimin içinde çok güzel. Şimdi tekrar kabın içerisine alıyorum. Üzerine bir poşet geçiriyorum ve daha sonra bir sofra bezine sarıp mayalanması için kaldırıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat mayalandırmaya bırakacağım. Oda sıcaklığınıza göre mayalanma süresi daha kısa ya da uzun sürebilir ama 1 saat dinlenmeye bırakmanızı tavsiye ediyorum. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, 1 saat mayalandırmaya bıraktığım hamuru gördüğünüz gibi şu an açtım. Hamurumu şimdi toparlıyorum. Tekrar tezgahın üzerine hamuru alıyorum. Hava kabarcığı kalmayacak şekilde ön bir yoğurma işleminden tekrar geçiriyorum. Şu an hamurum hazır. Şimdi 3 parçaya bölüyorum. Hamuru 3 parçaya ayırdıktan sonra beze yapıyorum. Gördüğünüz gibi dıştan içe doğru yuvarlayarak yuvarlak bir şekilde hazırlıyorum. Şimdi bir adet bezemi alıyorum. Diğer 2 adet bezeyi kenara ayırıyorum. Gördüğünüz gibi çok az bir un aldım. Fazla una hiç gerek yok arkadaşlar. Bir merdane yardımıyla hamuru açmaya başlıyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Kahvaltılık taban az büyüğü şeklinde yapacağım ben. Sizler dilediğiniz incelikte veya kalınlıkta yapabilirsiniz arkadaşlar. Her tarafını eşit olarak açmaya çalışıyorum. Şu an hamurum hazır. Isıtmış olduğum tavanın içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi tavanın içerisine aldım. Buradaki püf noktalardan bir tanesi de hamurumun şu an göreceğiniz gibi gözenek gözenek olduktan sonra
hemen diğer tarafını çevireceğim. İşte tam da bu anda arkadaşlar hemen bir spatula yardımıyla ekmeği ters çeviriyorum. Diğer tarafı da hafif kızardıktan sonra bir daha çeviriyorum ve şimdi balon gibi şiştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü hamuru çok güzel yoğurdum. Bu yüzden balon gibi ekmeklerimiz oluyor. Sizler de hamurunuzu çok güzel bir şekilde yoğurmaya özen gösterin lütfen. Bu arada ocağın altı orta derecede yanıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde 3 ekmeğimi de pişirmeye devam ediyorum. Birinci ekmeğimi pişirdikten sonra hemen ikinci açmış olduğum hamuru tavamın içerisine alıyorum. Aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Özellikle tekrar söylüyorum. İşte tam bu anda gözenek gözenek olduğu anda ekmeğimi çeviriyorum. 3 adet ekmeğim pişti. Şöyle bir bezin arasına almıştım arkadaşlar. Şimdi hemen servis tabağına alıyorum ve üzerine tereyağı sürüyorum. Gerçekten tereyağı çok lezzetli oluyor. Sıcak ekmekle birlikte tereyağı efsane. Sizlerin de bu şekilde denemesini tavsiye ediyorum. Afiyetle çok lezzetli bir bazlama ekmek yiyeceğinize garanti veriyorum. Ben 2 adet yağlayacağım. Bir adetini öyle ayıracağım arkadaşlar. Çünkü oğlum yağlı sevmiyor. Ona şu şekilde bir adet ekmeği ayırdım. O da inşallah afiyetle yiyecek. Şimdi doğramış olduğum maydanozlardan üzerine biraz gezdiriyorum. Bu ekmeğe çok ama çok yakışıyor. Çayımı da hazırladım. Sıcak çayımla afiyetle tüketeceğim inşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çayımı aldım. Şimdi ekmeği şu şekilde dürerek tüketeceğim. Dilerseniz peynirle yanında kahvaltılıklarla da tüketebilirsiniz. Ama tek başına dahi çok lezzetli olan bir ekmek tarifi. Sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.